Türkler nasıl Müslüman oldu? Türklerle savaşı durdurun ve onlara adil davranın. Türkler ancak kılıç ve kırbaçtan anlar. Onlara karşı sert olmalıyız. Halife Ömer bin Abdülaziz farklı bir liderdi. Türkler nasıl Müslüman oldu? Emevilerin kabileci politikaları Türkleri İslam'dan soğutmuştu. Arap olmayan Müslümanlara adil davranmıyor, yeni Müslümanlardan cizye alıp onlara daha az maaş ve ganimet veriyorlardı. Bu sert politika İslam'ın Türkler arasında yayılmasını engelledi. Emevilerin İslam'ı yayma gibi bir amaçları yoktu. Amaçları daha zengin olmak ve hakimiyet kurmaktı. Türklerse o dönemde hem Emevi yönetiminden hem kendi meliklerinden tepki görüyordu. Ana Türk toplulukları ise Asya ve Kuzey bozkırlarında İslam'dan habersizdi. Halife Ömer bin Abdülaziz, Emevilerin Türklere karşı tutumunu onaylamıyordu. Türklerle savaşı durdurun ve onlara adil davranın. Ben Türklerin samimiyetine inanıyorum. Bölgeye alimler yollayın. Fakat Emevi komutanlar farklı düşünüyorlardı. Türkler ancak kılıç ve kırbaçtan anlar. Onlara karşı sert olmalıyız. Halife Ömer bin Abdülaziz farklı bir liderdi. Kısa süren devrinden sonra eski düzen geri döndü. Yıl 717. Türgişlerin oyuna girmesi. 717 yılında Arap ve Türk savaşlarına Türgişler de katıldı. Türgişler, İdil Nehri kenarında yaşıyor, Batı Göktürklerin zayıflamasıyla 690'larda Uçele yönetiminde örgütleniyorlardı. Yüzyılın sonunda Turfan'dan Seyhun'a kadar yayıldılar. Bu sırada Doğu Göktürkler, Kuzey Çin'de Tang Hanedanı'na isyan ederek bağımsızlıklarını kazandı ve 2. Türk Kağanlığı'nı kurdu. Göktürkler batıya ilerleyince Türgişler Çin'le ittifak yaptı. 698 yılında Göktürklerin veziri Ton Yukuk, Bolcu Muharebesi'nde Türgişleri yenerek batı sınırlarını belirledi. Göktürk hakimiyetine girmek istemeyen Türgiş Kağanı, Çin'le yeniden ittifak yapınca Göktürkler 711'de tekrar sefere çıkarak Bolcu'da Türgişleri ikinci bir kez yenip itaat altına aldı. 717'de Göktürklerin otoritesi çöktü. Bunu fırsat bilen Çin güçlenirken Türgişler de Sulu Kağan liderliğinde bağımsız oldular. Türgişler doğuya genişleyemeyince batıda Seyhun'un ötesine akın yapmaya karar verdi. Burada ise Emevi güçleri vardı. 721'de Sulu Kağan, Külçor komutasındaki bir orduyu Emevilerle savaşa gönderdi. Ordu Horasan valisi Said bin Abdülaziz'i yendi. Ancak Semerkant'ı alamadan geri döndü. Yıl 722. Türklerin yeni umudu. Sulu Kağan. Bölgedeki Türkler yeni bir müttefik bulmuştu. Horasan valisi, Türklerle işbirliği yapan yerlilere zulmedince halk kaçmak zorunda kaldı. Horasan valisi Said, kaçanları takip ederek bazılarını Hokkant'ta yakaladı ve teslim olan askerleri kılıçtan geçirdi. Araplara karşı kin ve nefret artmıştı. Emeviler Seyhun ötesini almak ve Türkistan'a ulaşmak için Fergana'yı fethetmek istiyorlardı. Emevi valisi Müslüm komutasındaki ordu Sulu Kağan'la karşılaştı ve Yevmul Atş Savaşı'nda Emevi ordusu yenilerek geri çekildi. 724'te Seyhun doğusundaki tüm Arap kuvvetlerinin geri atılmasıyla Emevi zulmünden bıkan bölge devletleri Türgişleri kurtarıcı olarak görmeye başlamıştı. Türgişler, Seyhun'un batısında başarılar kazanınca Emevi otoritesi sarsıldı.
Türgiş-Emevi çatışması sürerken Emevi halifesi valileri değiştirerek çözüm aradı. Yeni valiler Sulu'ya yenilince dengeler değişti. Ülke genelinde ise Emevilerin politikalarına karşı çıkan Abbasi hareketi oluşmuştu ve güçleniyorlardı. Arapların güçlerinin azalmasından istifade etmek isteyen Sulu, yerli muhaliflerle işbirliği yaparak 728'de Buhara'yı ele geçirdi ve ardından birçok kenti fethetti. Emevilerin elinde sadece Semerkant ve birkaç şehir kaldı. Bir yıl sonra Türgişler Semerkant'ı kuşattı. Kale komutanı Merv'deki Emevi valisi Cüneyt'ten yardım istedi. 12.000 kişiyle yardıma giden Cüneyt, Sulu Kağan tarafından dağlara sürüldü. Geçit Muharebesi'nde Cüneyt'in ordusu Türk baskınları nedeniyle eridi. Vali sadece 2.000 kişiyle şehre ulaşabildi. Emevi merkezi olayı duyunca 20.000 kişilik yeni kuvvet gönderdi ve Sulu Kağan 732'de Buhara ve Semerkant kuşatmasını terk etmek zorunda kaldı. Cüneyt'in liderliğindeki Arap ordusu Türgişler karşısında tekrar zafer kazanarak durumu eşitlemişti. Cüneyt 734'te öldüğünde Emevi gücü iyice zayıfladı. Bu sırada Abbasiler de Horasan'dan Emevilere karşı isyan başlatarak siyah bayrağın altında toplandılar. İsyan liderlerinden Esvet bin Süheyl 737'de Sulu Kağan'a sığındı. Kağan bunu fırsat bilerek büyük bir sefere çıkmaya karar verdi. Yanında Maveraün Nehir'in özgürlük isteyen Türk beyleri ve isyan eden Arap komutanları vardı. Kağan, Seyhun ve Ceyhun'u geçerek Cüzcan'a girdi. Amacı Belh'e varıp Tuaristan'ı ayaklandırmaktı. Ancak yanındaki ihanet sonucu Haristan Savaşı'nda Horasan valisi Esed'e yenildi. Yurduna dönen Türgiş Kağan, büyük hizmetler gördüğü ordu komutanı Külçor tarafından öldürüldü. Bu, Çin'in tezgahladığı bir oyundu. Türkler uzun süredir kara ve sarı olarak ikiye bölünmüştü. Sarı Türk komutanı Külçor, Sulu Kağan'ı Çin'in teşvikiyle öldürmüştü. Çin sarı Türgişleri başa getirince, kara Türgişlere de bir yandan destek vererek ülkenin kendi kendini bitirmesine zemin hazırladı. Çin'in entrikaları yine işe yaramıştı. Türgişlerin iç sorunlarla zayıflaması, II. Göktürk Kağanlığı'nın çökmesi, Çin'in güçlenmesi ve Abbasilerin ihtilalle Emevileri devirmesi aynı dönemde gerçekleşmişti. Bu gelişmeler, bölgede oyunun yeniden kurulmasına yol açtı. Yıl 750, Talas Savaşı. 750'de yönetimi ele alan Abbasilerin Türklere yaklaşımı Emevilerden farklıydı. Abbasiler, Emevilerin adaletsizliklerini kaldırarak Arap dışı unsurlara iyi davranmaya başladı. Türkler sadece kılıç ve kırbaçtan anlar diyen liderler yerine, Türk, anneden doğan halifeleri başa geçiren yeni liderler getirmişti. Tüm muhafızlar Türklerden seçilirken, Türklere makam ve mevki verilmeye başlandı. Bu ortamda İslam dini, Türkler arasında ilk kez gerçek anlamda yayılmaya başladı. Ancak yayılma hala kısıtlıydı. Daha önce yaşananlar kolay unutulmuyordu. Türgişler, Çin entrikalarıyla zayıflayınca, Fergana, Buhara, Semerkant hükümdarı ve Tohoristan yöneticileri Emevilere karşı Çin'den yardım istemek zorunda kaldılar. Çin'de bulunan Tang hanedanlığı güç kazandı. Göktürk Kağanlığı'nın yıkılmasını fırsat bilen bu hanedanlık, Türk boylarını boyunduruğu altına alarak parçalamış ve Tibet İmparatorluğunu yenmişti. Çinliler, Emevilerin iç savaşta olduğunu bildikleri için bu durumu fırsat olarak değerlendirmek istediler. Çin İmparatoru tarafından görevlendirilen Kucha valisi, General Cao, 748'de Tokmağı alarak batıya açılan bir kapı elde etti. Çinliler hem hakimiyetlerini genişletmek hem de Budizmi yaymak amacıyla Türklere karşı baskıyı arttırdı. Tang Hanedanı 751'de Seyhun kenarındaki Fergana Türkleriyle sorun yaşayan Kara Türgişleri de itaat altına aldı. Çinli komutan
Kara Türgiş lideri Bagadur'la anlaşmış, ardından onu tuzağa düşürüp öldürmüş ve Taşkent'i almıştı. Taşkent halkına karşı sert tutumu, bölgedeki diğer Türk boylarının Çin'e karşı harekete geçmesine neden oldu. Ancak siyasi birlikten yoksun olan Türkler, Çin kuvvetleriyle başa çıkamayacaklarını bildikleri için Abbasi devletinin Horasan valisi Ebu Müslim'i kendi komutası altında Kuça, Karaşar, Hotan ve Kaşgar'ı işgal etmeye ikna ettiler. Durumu öğrenen Çin komutanı Cao, ordusuyla bölgedeki hazırlıklarını sürdürdü. Orduda Isık Gölü civarında yaşayan Karluk Türkleri de bulunuyordu. Abbasi ihtilalinin başarılı komutanlarından Ziyad bin Salih, emrindeki askerlerle doğuya gitmesi için görevlendirildi. Seyhun'u geçen Ziyad, Taşkent önüne geldi. Çin ordusu ise rakibi Talas Nehri'ne kadar çekip uygun bir pozisyon aldı. Çinlilerle doğuya yönelen Abbasi Arapları arasındaki bu mücadelede kimliklerini korumak için savaşan üçüncü bir millet daha vardı. Peki onlar kimdi? Talas Savaşı'nda yaşananlar. Savaş başlamıştı. Çin ordusu mızraklı piyadelerden oluşuyordu. Ön tarafta arbeletçiler, kanatlarda ise Karluk Türkleri yer alıyordu. Abbasi ordusu mızraklı piyadelerin önüne okçularını dizmiş, kanatlara süvarilerini yerleştirmişti. Her iki taraf okçuların atışlarıyla savaşa başladı. Uzun süren karşılıklı ok atışında her iki tarafın da kendine özgü avantajları vardı. Ancak iki taraf da üstünlük sağlayamamıştı. Bunun üzerine Ziyad piyadelerine hücum emri verdi ve ordular Talas Nehri kıyısında savaşa tutuştular. "Çok fazla kayıp verdik. Süvarileri öne sürme zamanı geldi. Onlara hücum emri ver." Arap süvarileri karşılarında Türk atlılarını buldu. Uzun süren çarpışmanın ardından her iki ordu da yorgun bir şekilde geri çekildi. Akşamı dinlenerek geçiren ordular, gün doğarken yine aynı senaryoyu oynamaya başladılar. Ancak Arap ordusu fazla kayıp verdiği için giderek zayıflıyordu. 4 gün boyunca savaş aynı şekilde sürdü. Araplar yorgun düştü. Kayıpları çok fazla. Zaferi biz kazanacağız. Süvarileri öne sür. General Cao, zaferi kazanacağından emindi. Ve 5. günün şafağında Karluk süvarilerine hücum emri verdi. Başbuğlarının emrinde atlarını mahmuzlayan Türkler, Araplar değil, Çinlilerin üzerine saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Cao, arkasından vurulmuştu. Türklerin bir gece önce Ziyad'la anlaşarak taraf değiştirdiğini bilemedi. Çünkü Karluklar Çin hakimiyetini kabul etmek istemiyor, Abbasilerle anlaşmayı daha cazip buluyorlardı. Karluklar çıkarlarını gözeterek Çin piyadelerini arkadan vurdu. Bu boşluktan yararlanan Ziyad, askerlerine saldırı emri verdi. Çinliler iki ateş arasında kalırken beklenmeyen bu hareket, Cao'nun elindeki zaferi söküp aldı. Cao saldırılar karşısında dayanamayacağını anladı. Çin ordusu neredeyse yok oldu. Bazı birlikler zar zor kaçabildi. Zafer, Abbasi ve Karlukların oldu. Abbasiler zafere rağmen ilerleyemediler. Orta saha hakimiyeti ne Çinlilere ne Araplara kaldı. Türkler yeniden toparlanıp yurtlarına sahip çıktılar. Talas Savaşı'nın sonucunda Budizmin etkisi azaldı ve Abbasi yönetimi başladı. Bu savaş, Emevi tutumlarının yerini Abbasi yaklaşımlarına bırakmasıyla Türklerin İslam'a girişleri açısından önemliydi. Karluklar ve Seyhun ötesindeki Türkler İslam'la tanıştı ve bireysel olarak İslam'ı seçmeye başladı. Ancak toplu geçişler daha sonra gerçekleşecekti. Araplar, Türklerin Müslüman olduğunu tam olarak göremedi. Asıl geçişler Tavaif-i Mülük döneminde başladı. 10. yüzyılda Abbasilerin gerilemesiyle birlikte İran ve Türkistan'da İran dili ve edebiyatı yeniden yükseldi. Bu dönemde Maveraün Nehir'de Fars kökenli Tavaif-i Mülük devletleri kuruldu.
İslam medeniyetinin durağanlaştığı bu dönemde Türkler, tüccarlar ve din adamları aracılığıyla dini öğrendiler. Fars devleti olan Samanilerin bu süreçteki katkıları büyük oldu. Bu devlet, Emevilerden kaçan, Müslüman olan Sasani asillerinin kurduğu bir devletti. Samaniler, Türklerin İslam'a girmesinde önemli bir rol oynadı. Türkler İslam'ı Araplardan değil, İranlılardan öğrendi. 10. yüzyılda Türkler artık kitleler halinde Müslümanlığı tercih etmeye başladı. Türk başbuğları Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dini kabul ettiler. Oğuz Türklerinin büyük topluluklar halinde İslam'a geçişi, İslam medeniyetinin durakladığı dönemde kritik bir gelişmeydi. Türklerin büyük bir kısmı din olarak kendilerine İslam'ı seçtiler. Yeni dinin koruyucusu ve lideri olarak kendilerini konumlandırarak İslam'ı yaymaya başladılar. Bu süreç 10. yüzyılda başladı. İslam'ın sancağını eline alan Türklerin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük sünnetlerinden olan İslam'ı başka gönüllere ulaştırma gayesi ise günümüzde halen devam etmekte. Bu kadar mı değer veriyorsun bana? Ne biçim bir laf bu? Sus artık be kadın, sus! Sus! Defol git! Yok, Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum senden! bir daha yüzümü göremeyeceksin! Defol git! Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi mybedesten.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.